Filipinler Siquijor'dayım. Burası şifacıların, büyücülerin adası. Bir ritüelin içerisinde bulduk kendimizi bir anda. İspanyollar gelmiş. 333 yıl boyunca burayı sömürmüşler. Bu şifacıları büyücü adı altında, cadı adı altında ormanın derinliklerine gönderiyorlar. Some language. Prayer or something like Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Filipinler Siquijor'dayım. Burası şifacıların, büyücülerin adası. Uzun süre insanlar bu adaya seyahat etmek istemediler. Çünkü burada kötü enerjinin, büyücülerin olduğunu düşündüler. Buraya bu kötü namın atfedilmesinin bir sebebi var. İspanyollar buraya sömürmeye geldikleri zaman kendi inançlarını yaymak istediler. Ve buradaki insanlar Anito inanç sistemine bağlar. Belki ilk defa duyuyorsunuz Anito kelimesini. Anito bizdeki şamanizm gibi. Her canlının, her varlığın bir ruhu olduğunu, bir enerjisi olduğuna inanıyorlar. Ritüelleri var, şifacılıkla ilgileniyorlar ve genelde de kadınlar ön planda. Bu işlemleri genelde kadınlar yapıyor ama Katolikler bunu kabul etmiyor. Katolikler erkeği ön plana çıkartıp bu şifacıları büyücü adı altında, cadı adı altında ormanın derinliklerine gönderiyorlar. Toplumdan uzaklaştırıyorlar. Ben bugün buranın köyünde yemek yerken bir arkadaşla tanıştım ve dedim ki burada bir şifacı var mı? O da yakınlarda bir şifacı olduğunu söyledi. Dedim ki beni getir lütfen ona. Tanışmak istiyorum. Kayıt altına almak istiyorum dedim. Şu anda köydeyiz. Hemen şifacının yanına doğru gidiyoruz. My friend. Hello. Are we ready? Okay, this is the We will enter. Okay. Şimdi şöyle bir içeri girelim arkadaşlar. Hello sir. Okay. Can you translate? Okay. where is stay? There or here? Here is okay. Yeah, here. Yeah. Would you like to heal? Do the Yes, I like. Yes. Yeah. How old is he? Today mo that time? 19. 90 yaşında. Bata pa. He said he's young. Young, yes, still you are young. Okay, bir ritüelin içerisinde bulduk kendimizi bir anda. Okay, okay na. 1957'den beri şifacı amcamız. Ben geldiğimde bir enstrüman çalıyordu. What is this? That's kind of, some kind of do the healing. Healing. Ha. Bunları şifa için kullanıyorlar. Okay. Dihara. Yeah. Yeah. Like that? Yeah. Sa ba lingkod siya? Mulingkod siya? Okay. Sama na magkakwal ka. Sunod na. Sa akong pagsukod panambal 1956. Kuyoro Yeah. siya, wala ka pang kuwan sa akong amahan balay. Kuyoro pa yara. Pagka kuwan sa akong amahan, kunin sa kuwan ay banway ng mudo. Ayun, pagka 57, adto ko sa Mindanao, hintabo. Na ngayon, nangita ko yuta. Nakita ko yuta, 24 hectares. Katabal ko, nakadiin dapit. Hantod karon. Pero nagsalig ko ni Lord, ang tanan akong buhat, dili ako, iya sa Ginoo. Ang mga tambal, dili ako, iya sa Ginoo ang tanan. Lahir ako sa mga abang manamang salin ako, wa ko pagsalin, ay atong Lord, labing yung hanan. Kaming piniling soldado ni Kristo, yang bandera sundon ko, ang paglaban andam kanonay. Besan hantod sa kahanturan, besan hantod way katapusan. O Ginoo, amahan ko, manalaban sa kalag ko. Ang pagkabot sa'y maya, Ginoo, tabangi kami. O Ginoo, amahan ko, manalaban sa kalag ko. Ang pagkabot sa'y maya, Ginoo, tabangi kami. Ego som buhom salvatorum,
Salvame en replicatorum, Pibarigno, minus Bibas, etcetera, salvamento del mundo. Etcetera, sa clamans po si Magnam. Po sa Lord, tabangi ko kanunay sa ako mga buhat, adlaw gabi. Okay. Oh God, hears me. Of every spirit, hears me God. All angels in heaven, hears me. Santo Orlano, Santo Estolo. Santo Estolano, Santa Estolana, Santum, Sagnum, Christum, Amadium, Luca, Marco, Madium. Salamat, Lord. Ninang tanan. Prader. Sabay ko, agad panaitan, naitaw nga. Unsay sakit ini, naabay nagpaluyo ini, naabay ka tingin na. So right now he's gonna do some, you know, some oil. It's part of healing. So he's gonna, Before he prayed or what he said? that's pray. Prader. So that's kind of oil with some kind of What's inside? some languages, some like you know, Some language. prayer or something Pray. like İçerisinde bazı yeah. yazılar var. Yes. Okay. Ve içerisinde bazı maddeler var. So it's gonna put some oil in your. You gonna smell it? Evet. Sa tay imo nang haplas iya hatay? Haplas ba? Haplas. Okay. In your back? Would you like to put in your back or in your Here. Kung sa itong lugar na Turkey? to, Turkey. Tur- Turkey. 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 Salamat po. Ah. Salamat po. Kani para sa akong lawas o kini, aplastaran sa akong lawas. This is all for healing. No. Ah. Ano ilang doon yun? Kana para na sa healing pod tay? No. Healing po na tay? No. Yeah, that's for healing also. Bunlar hep Wala, pleblo na. tabiattan elde edilmiş şifalı yağlar and wood, Wood, yeah. farklı otlardan elde edilen yağlar var. Ano kay haplas sa akong lawas? Before is he got any healing like Yeah. he has some this kind of not miracle but he has a experience yeah. like that. Tay, daghan na bang nagpatambal nimo nga naayo tay? Ha? Daghan na nagpatambal nimo na Ano naayo? ito? Halo ito. Yeah. He said he said too many people you know many some people. What kind of sickness? unsay mga sakit tay? Unsay mga sakit? Pwede pili sakit. Wakol di si pili sakit ako. So he doesn't have some selection of what sickness of like anything he can Anything. Okay. put to. And can he play some instrument? You can play some imong gitara tay? Gitar, right? Kira-kira. Yeah. Mana? Kantong pagunaga, ano, ang sawa na liha baga. Palibot. Okay. Mana? Before he used to use some kind of smoke, but now he doesn't. Amcamız şifacı. Bir de babaylan dedikleri kadın şifacılar var, bilge şifacılar. Onlar işte buradaki Hristiyanlar, Katolikler geldiği zaman burayı terk etmek zorunda kalanlar. Ama buradayken şunu anladım. Arkadaşlar, insanlar, ülkeler, emperyalist güçler
bir yeri sömürmeye geldikleri zaman onların sadece topraklarını sömürmüyor. Onların sadece insanların beden güçlerini sömürmüyor. Onların dillerini, inançlarını, kültürlerini, kıyafetlerini, yani tabiri caizse öz benliklerini sömürüyor. Ben Filipinler'de seyahat ederken bunu çok net hissettim. Bu insanlar öz benliğinden koparılmış, kendileri olmaktan çıkartılmış. Cennet gibi yerlerde yaşıyorlar ama tarihlerinde hep bir sömürü var. İspanyollar gelmiş. 333 yıl boyunca burayı sömürmüşler. Burayı inançlarla, dinle sömürmüşler. Amerikalılar gelmiş, yine sömürülerin adına tatlı başlıklar atmışlar. İyilik asimilasyonu demişler ve onlar da eğitimlerle, öğretmenleriyle, dilleriyle burayı sömürmüşler. Kıyafetleriyle, yemek kültürleriyle, getirdikleri fast foodlarla ve bunları Hollywood'la pazarlamalarıyla Filipinleri sömürmüşler. İkinci Dünya Savaşı'ndaysa buraya Japonlar gelmiş, onlar da bir darbe vurmuşlar. Bu insanlar hep benliklerinden uzak bir şekilde yaşamış. İnançları şamanizme çok yakın. Tabiat, doğa, şifa vesaire. Bugünse belki unutulmaya yüz tutmuş bir hikayeye bir ışık tuttuk. Bugün bu amcamız her ne kadar kendi inancının gerektirdiği gibi bir ritüel gerçekleştirse de aslında Hristiyanlığın etkisinden kalarak şifacılığına devam etmiş ve akabinde amcamız da kendi çaldığı enstrümandan biraz dinletti. Farklı farklı insanlara şifa vermeye çalışmış, şifa olmaya çalışmış. Çok değişik bir ritüele şahit olduk ha. İçerisinde farklı dillerden esintiler vardı. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Bisaya dili. Sikihor'da Bisaya dili konuşuluyor. Diğer farklı yerlerde Tagalogca konuşuluyor. Tabii ki her yerde İngilizce konuşuluyor ve kendi dilleriyle de İspanyolca karışmış. O yüzden kendi dilleri arasında birçok İspanyolca kelime var. Sayıları, nasılsın demek mesela, como está, bunlar hep İspanyolcadan geliyor. Düşünsenize, ülkenizde yaşıyorsunuz ve ülkenizin adı daha önce bu coğrafyaya hiç ayak basmamış Kral Filip adında birinin adını onurlandırmak için veriliyor ve siz kralın adının altında yaşıyorsunuz. Bu durumun birçok psikolojik etkisi olmuş burada. Burada seyahat ederken bu videolarımı izlediyseniz buradaki gençlerin nasıl Amerikanvari olmaya çalıştıklarını, özene özene özlerini unuttuklarını görebilirsiniz. Bunu sporlarıyla yapmışlar. Amerikalılar gelmiş, basketbolu getirmiş. İspanyollar gelmiş, her yeri kiliseler açmış, katedraller açmış, inançlarını yaymaya çalışmışlar. İnançlarını yayarken de diğer inançları da def etmişler. Peki onlardan önce burada hangi inanç vardı? Tabiat, doğa, çiçek, böcek, her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorlar. Ama Hristiyanlıkla beraber tabii ki bunların hepsi unutuluyor. Hatta şu anda içinde bulduğum Siquijor Adası'na ne diyorlar biliyor musunuz? Cadıların yaşadığı yer, kara büyücülerin yaşadığı yer olarak bakıyorlar. Ve Hristiyanlıkla beraber burada anaerkil bir toplumdan ataerkil bir toplum meydana çıkıyor. Kadını ötekileştiriyorlar. Kadını, inançla beraber kadını arkaya atıyorlar ve erkeği ön plana çıkartıyorlar. Çünkü daha önce babayın denilen şifacılar var. Ve bunlar genelde hep kadınlar. O yüzden kadının toplumdaki yeri çok fazla. Ama İspanyolların buraya gelmesiyle beraber onların da pabucu dama atılıyor ve ormanların derinliklerine doğru gönderiliyorlar. Onlara büyücü deniliyor, şeytan deniliyor. Kara büyü yapıyorlar diyorlar ve onların yaşadığı yerlere de uğursuzluk itham ediliyor. Ve böyle bir manipülasyonla da o inancı öldürüp kendi inançlarını insanlara enjekte ediyorlar. Bakın, bu sadece bir inanç kavgası, bu sadece bir dil kavgası, dil asimilasyonu, kültür asimilasyonu değil. Bunların tabii ki altında bir amaç var. Şöyle bir amaç var. Burada konuştuğum, bugün bana yardım eden arkadaşım da şu konuya değindi. Kendisi bilgili bir insan, araştıran bir insan. Ben onun küçük bir lokantasına gidiyorum. Bugün orada tanıştım onunla. Her gün gidiyorum. Her gün de gündemi takip ediyorlar dünyadan. Burası Filipinlerin küçücük adasının küçücük bir köyü. Ama dünyadan kopuk değil bu insanlar. Ben konuştuğum tüm Filipinlerle, gençlerle özellikle diyorum ki özünüzü unutmayın. Yani eskiden Hollywood'la bunu yapmışlar, onları asimile etmişler. Şimdi ise Netflix gibi platformlarla onları yönlendiriyorlar. Çocuklarla konuşurken bazen ben de yapıyorum. Videolarda denk gelirsiniz. Bunu bilerek yapıyorum tabii ki. Hey bro, what's up diyorum. Böyle hep Amerikan varı. Çok hoşlarına gidiyor. Onlar da öyle konuşmaya çalışıyorlar. Amerikan gibi giyinmeye çalışıyorlar. Amerikan'ın fast food'unu özeniyorlar. Coca-Cola içmeye çalışıyorlar. Burger King, McDonald's, bunlara erişmeye çalışıyorlar. Müthiş bir satış psikolojisi. Bunları yapan insanlar bunları bilerek yaptılar. Çünkü ceplerini dolduruyorlardı. Açlıkla boğuşan bir ülkede insanlar iPhone almak için,
McDonald's'ta yemek yemek için yarışıyor. Çok büyük bir ironi baktığınız zaman. Ve hepsinin adına bakıyorsunuz. İspanyol adı, Amerikan adı. İsimlerini değiştirmişler. Ya, isimlerini unutturmuşlar. Yine 16. yüzyılda burada bir soyadı kanunu çıkıyor. Tek amacı var. Buradaki halktan vergi alabilmek. O yüzden böyle hemen soyadı kanununu çıkartıp onları vergiye tabi tuttular. Notlarını daha kolay aldılar. Kim vergisini veriyor, kim vergisini vermiyor ve her şey kontrol altında oldu. Bunlar böyle hayattan küçücük küçücük ayrıntılar ama genele baktığınız zaman çok büyük olaylara sirayet eden şeyler. Ben Filipinlere geldiğimde olayın ciddiyetinin bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Gezmenin, seyahat etmenin avantajını bir kez daha iyi anlıyorum. Bazen oluyor Türkçemi düzgün konuşamıyorum. Bunun için özür dilerim. Sürçülisan oluyor bazen. Bazen İngilizce düşünmekten Türkçe düşünemiyorum. Kelimeleri İngilizce kelime kullanıyorum. Sonra izlerken filan diyorum ki ben ne demişim ya. Korumamız gerekiyor. Bazı şeyleri muhafaza etmemiz gerekiyor. Bize muhafaza etme kelimesini bile öcü gibi gösterdiler. Her şeyin yenisinin güzel olduğunu söyler ama iyiliği, güzelliği, hoşluğu, zerafeti muhafaza etmekte hiçbir zarar yok. Umarım beni genç arkadaşlarım da, yaşıtlarım da dinliyordur. Biz kendi özümüzde çok güzeliz. Bir başkası olmaya, bir başka kabuğa bürünmeye hiç gerek yok, ihtiyaç yok. Başka insanlardan öğrenebiliriz. Onlara kapalı olmayalım. Ama eğer ki birinin eline mikrofonu verirsek ne olabileceğini ben Filipinler'de çok net bir şekilde gördüm. Dilimiz, inancımız, kültürümüz, örfümüz, özümüz ne kadar önemli olduğunu Filipinlere gelince çok net bir şekilde gördüm. Bilinçli olan Filipinler durumun farkında. Onlar da bu duruma üzülüyorlar. Onlar da bazıları mücadele içerisinde. Ve bugün biraz bu konuları araştırdım, okudum. Baktım ki benim gördüğümden, benim hissettiğimden daha sonuçlar var ortada. Bunlardan bir tanesi de özellikle Filipinler'de bu sömürü tarihinin ardında bu insanlar burunlarını beğenmemeye başlamışlar. Yassı burunlarını beğenmemeye başlamışlar. Bunlar bu arada benim okuduğum bilimsel makalelerden kesitler. Bu uzun süreli sömürü tarihinin altında insanlar psikolojik olarak ezilmişler. Kendilerini yetersiz görmüşler. Kadınların özellikle burunlarının yassı olması hoşuna gitmemiş. Tenlerinin koyu olması hoşlarına gitmemiş. Bir Avrupalı gördükleri zaman onları hep kendinden daha yakışıklı ve daha güzel olarak görmüşler. Ve bunca psikolojik sebep nereye getirmiş? Daha önce videolarda paylaştığım bir şey var. Buradaki adamlarla buradaki genç kadınların birliktelikleri. Kirli bir oyun gibi tabiri caizse 70 yaşında 80 yaşında adamlar burada 20-30 yaşındaki kadınlarla beraber oluyor ve bunları paralarıyla yapıyorlar. O onun parasını almaya çalışıyor ki çünkü bu sistemden, bu çarktan kendini kurtarmaya çalışıyor. Öteki ise ben daha ölmedim, param var, paramla her şeyimi yapabilirim deyip kendinden yaşça küçük olan, yan yana baktığın zaman ne alaka diyeceğiniz bir tablo çiziyor. Daha önce kaldığım yerde yaşlı bir adamla genç bir kadını yine aynı bu şekilde gördüm. Adam kadına o kadar aşağılıkça davranıyordu ki, o kadar böyle onu azarlarcasına konuşuyordu ki canım sıkıldı ya. Yani o kadının yani sırf para için o adamın o hareketlerine maruz kalmasını, ama insan üzülüyor yani böyle kirli oyunları görünce. Ben bugün elimdeki görüntüleri de yine konuşmamın üzerine vereceğim. Bugünkü yaşadığım olaylar ve araştırdığım, okuduğum kadarıyla kafamda Filipinler biraz daha oturdu. Onların tarihi, neden sokaklarının hepsinin ismi işte El Nido, işte Coron, Palawan, böyle hepsinde böyle bir İspanyolvari bir isim var. İspanyollar koymuş. Soyadların hepsi zaten İspanyolca gibi. İsimler John, Edward. Sosyal mesaj vermeme gerek var mı yok mu bilmiyorum ama bence mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Beni desteklediğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün ben size turistik bir yeri göstermedim ama unutulmaya yüz tutmuş bir inancı, asimile edilmiş bir halkın dramını göstermeye çalıştım. Bundan da çıkartacağımız bir ders vardır muhakkak. Seviliyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.